Herkese merhabalar, dünyamızın en büyüleyici ve şaşırtıcı gizemlerini keşfettiğimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, bilimin açıklayamadığı 8 gizemli fotoğrafa bakacağız. Bu fotoğraflar, insanlar tarafından şimdiye kadar tanık olunan, en garip ve açıklanamayan olaylardan bazılarını yakalıyor. Şaşırmaya ve hayrete düşmeye hazırsanız, haydi başlayalım. Hook Adası deniz canavarı. 1964 yılında, Robert ve Coralie Serrek adlı bir çift, Avustralya'nın Hook Adası'nda tatil yaparken, suda, devasa karanlık bir şekil görürler. Uzunluğu 30 metreyi aşan, büyük bir kafası ve gözleri olan, yılan benzeri bir vücuda sahip olan yaratığın, birkaç fotoğrafını çektiler. Yaratık hareket etmedi ya da varlıklarına tepki vermedi, öldüğünü ya da ölmekte olduğunu düşündüler. Ancak Robert tekneyle yaklaşmaya çalıştığında, yaratık aniden ağzını açmış ve yüzerek uzaklaşmıştı. Fotoğraflar çeşitli dergi ve gazetelerde yayınlandı, ancak kimse, yaratığın ne olduğunu tanımlayamadı. Bazıları, bunun dev bir yılan balığı, deniz yılanı ya da tarih öncesi bir hayvan olduğunu öne sürdü. Diğerleri ise bunun bir aldatmaca ya da optik bir illüzyon olduğunu iddia etti. Hook Adası deniz canavarının gizemi, bugüne kadar çözülememiştir. Solway Firth uzay adamı. 1964 yılında, İngiltere'den bir itfaiyeci olan Jim Templeton tarafından, bir başka gizemli fotoğraf çekildi. Solway Firth yakınlarında, piknik yapan kızının fotoğraflarını çekerken, fotoğraflardan birinde tuhaf bir şey fark etti. Kızının başının arkasında, astronotu andıran beyaz bir takım elbise ve kask giymiş bir figür görünüyordu. Jim fotoğrafı çektiği sırada, etrafta başka kimsenin olmadığından emindi ve böyle bir kıyafet giyen kimseyi görmemişti. Fotoğrafı Kodak'a gönderdi ve Kodak'ta fotoğrafta herhangi bir tahrifat ya da değişiklik yapılmadığını doğruladı. Fotoğraf dünya çapında ilgi gördü ve bazıları figürün bir uzaylı, bir zaman yolcusu ya da gizli bir ajan olduğunu düşündü. Hatta Jim, hükümetten olduklarını iddia eden ve kendisine fotoğraf hakkında sorular soran 2 adam tarafından ziyaret edildi. Kendilerini 9 numara ve 10 numara olarak adlandırdılar ve plakası olmayan bir arabayla uzaklaştılar. Jim onların kim olduğunu ya da ne istediklerini asla öğrenemedi. Kara Şövalye uydusu. Kara Şövalye uydusu, uzaydaki en gizemli nesnelerden biridir. Ekvator düzleminde yörüngede dönen, insan yapımı uyduların çoğunun aksine, dünyanın yörüngesinde kutupsal bir yörüngede dönen, yapay bir uydu olduğu söylenmektedir. Kara Şövalye'nin kökeni ve amacı bilinmemektedir, bazıları 13.000 yıldan daha eski olduğuna ve eski bir uzaylı uygarlığı tarafından gönderildiğine inanmaktadır. Kara Şövalye'nin ilk kez görüldüğü 1899 yılında, Nikola Tesla uzaydan geldiğine inandığı, garip radyo sinyalleri almıştır. 1954 yılında bir gazete, insan yapımı herhangi bir uydu fırlatılmadan önce, dünya yörüngesinde 2 uydu tespit edildiğini bildirdi. 1960 yılında bir ABD donanması uydusu, kutup yörüngesinde, karanlık çit olarak adlandırılan, bilinmeyen bir nesne tespit etti. 1998 yılında uzay mekiği Endeavour'un mürettebatı, uzay araçlarının yakınında bulunan ve bazılarının Kara Şövalye olarak tanımladığı, siyah bir cismin birkaç fotoğrafını çekmiştir. Ancak, diğerleri bu iddiaları aldatmaca, yanlış tanımlama veya uzay enkazı olarak reddetmiştir. Hestalen ışıkları. Hestalen ışıkları, Norveç'teki Hestalen Vadisi üzerinde, gökyüzünde beliren gizemli parlayan kürelerdir. En azından 1930'lardan beri gözlemlenmektedirler ve bazen haftada birkaç kez, hatta günde birkaç kez ortaya çıkmaktadırlar. Renk, şekil, boyut ve süre bakımından farklılık gösterirler ve gökyüzünde yavaş ya da hızlı hareket edebilirler. Ayrıca daha küçük ışıklara bölünebilir veya daha büyük ışıklarla birleşebilirler. Hestalen ışıklarının kökeni ve doğası bilinmemektedir, bunları açıklamak için birçok teori öne sürülmüştür. Bazıları bunların atmosferik gazlar, plazma topları, top şimşekleri veya iyonize toz parçacıklarının neden olduğu, doğal fenomenler olduğunu öne sürmektedir. Diğerleri ise bunların araba farları, uçak ışıkları veya askeri deneyler gibi insan faaliyetlerinin neden olduğu, yapay fenomenler olduğunu öne sürmektedir. Bazıları ise bunların UFO'lar, ruhlar veya boyutlar arası varlıkların neden olduğu, paranormal fenomenler olduğunu öne sürmektedir. Babuşka Lady.
Babuşka Lady, 22 Kasım 1963'te, Dallas'ta Başkan John F. Kennedy'ye düzenlenen suikast sırasında orada bulunan, kimliği belirsiz bir kadındır. Dealey Plaza'da görgü tanıkları tarafından çekilen birçok fotoğraf ve filmde kahverengi bir palto giymiş ve başında Rus bir büyükanneyi ya da babuşkayı andıran bir eşarpla görülmüştür. Ayrıca elinde bir fotoğraf makinesi olduğu ve olayın fotoğraflarını çektiği görülmüştür. Ancak fotoğraflarını ya da ifadesini yetkililere sunmak için hiçbir zaman ortaya çıkmadı, kimliği ve nerede olduğu bilinmiyor. Bazıları onun bir Sovyet casusu, bir CIA ajan ya da başkanı öldürmeye yönelik bir komplonun üyesi olduğunu iddia etmiştir. Diğerleri ise onun olaya karışmaktan korkan ya da fotoğraflarının öneminin farkında olmayan bir seyirci olduğunu öne sürmüştür. Phoenix ışıkları. Phoenix ışıkları, 13 Mart 1997'de Phoenix, Arizona şehri ve eyaletin diğer bölgeleri üzerinde beliren bir dizi ışıktı. Binlerce insan V şeklinde bir formasyon oluşturan ve gökyüzünde yavaşça hareket eden ışıklara tanık oldu. Bazıları da sessiz ve yıldızları engelleyen üçgen şeklinde büyük bir araç gördüklerini bildirmişlerdir. Işıklar birçok tanık tarafından video ve fotoğraflara çekildi, tarihteki en ünlü UFO gözlemlerinden biri haline geldi. Hükümet tarafından yapılan resmi açıklama, ışıkların bir eğitim tatbikatı sırasında askeri uçaklar tarafından atılan işaret fişekleri olduğu yönündeydi. Ancak pek çok kişi bu açıklamayı kabul etmedi ve ışıkların dünya dışı bir ziyaretin kanıtı ya da gizli bir hükümet projesi olduğuna inandı. Aziz Giovannino ile Madonna. Aziz Giovannino ile Madonna, 15. yüzyılda yaşamış bir İtalyan Rönesans sanatçısı olan Domenico Ghirlandao tarafından yapılmış bir tablodur. Tabloda Meryem Ana, Bebek İsa ve Vaftizci Yahya ile birlikte resmedilmiştir. Ancak onların arkasında çok tuhaf bir şey vardır. Resmin sağ üst köşesinde gökyüzünde uçan daire veya UFO'ya benzeyen karanlık bir nesne vardır. Ayrıca bir tepenin üzerinde köpeğiyle birlikte duran, cisme merak ve huşuyla bakıyor gibi görünen bir adam da vardır. Resim yüzyıllardır sanat tarihçilerini ve UFO meraklılarını şaşırtmış, bunu açıklamak için birçok teori öne sürülmüştür. Bazıları bunun Tanrı'nın varlığının ya da gücünün sanatsal bir sembolü ya da İncil'deki bir olayın veya kehanetin alegorisi olduğunu öne sürmektedir. Diğerleri ise bunun bir anakronizm ya da sanatçının bir hatası olduğunu veya bulutsu, kuyruklu yıldız gibi bir doğa olayının temsili olduğunu öne sürmektedir. Bazıları ise bunun uzaylı bir uzay aracı ya da ziyaretçinin gerçek bir tasviri olduğunu öne sürmektedir. Zaman yolcusu hipster. Zaman yolcusu hipster, 1941 yılında Kanada, British Columbia'daki Güney Fork Köprüsü'nün yeniden açılışında çekilen fotoğrafta görünen bir adamdır. Fotoğrafta 1940'ların tipik modasına uygun giyinmiş insanlardan oluşan bir kalabalık görülüyor, ancak aralarında bir adam göze çarpıyor. Güneş gözlüğü, logolu bir tişört ve hırka kazak giyen bu adam o dönem için oldukça modern ve yersiz görünüyor. Ayrıca boynunda o dönemde mevcut olan herhangi bir kameradan daha gelişmiş görünen bir kamera var. Fotoğraf 2010 yılında Kanada Sanal Müzesi'ndeki araştırmacılar tarafından keşfedildi ve bir serginin parçası olarak internette yayınlandı. Fotoğraf internette viral oldu ve pek çok kişi adamın yanlışlıkla kameraya yakalanan bir zaman yolcusu olduğunu düşündü. Bazıları ise adamın giysilerinin ve fotoğraf makinesinin 1941'de bulunmasının ya da yapılmasının imkansız olmadığını ve adamın farklı giyinmeyi seven modaya uygun, eksantrik bir kişi olduğunu savundular. İşte bilimin açıklayamadığı 8 gizemli fotoğraf. Sizin onlar hakkındaki düşünceleriniz nedir? Başka açıklamalarınız ya da teorileriniz var mı? Aşağıda yorumlarda bize bildirin ve daha fazla gizem dolu video için beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı sakın unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler, bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.